Günün birinde bir tilki ormanda genç bir tavşanla karşılaşmış. Tavşan "Sen kimsin?" diye sormuş. Tilki "Ben tilkiyim" diye yanıt vermiş ve "Canım isterse seni yiyebilirim." "Peki tilki olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin?" diye sormuş tavşan. Tilki ne diyeceğini bilememiş çünkü şimdiye kadar karşısına çıkan tavşanlardan hiçbiri ona böyle sorular sormamış, sadece kaçmışlar. Tavşan, "Tilki olduğuna dair yazılı bir kanıt gösterebilirsen sana inanırım," demiş. Tilki hemen aslana koşup ondan tilki olduğuna dair bir belge almış. Tavşanın beklediği yere geri dönüp belgeyi okumaya başlamış. Bu onu öylesine keyiflendirmiş ki her paragrafın üzerinde dura dura uzun uzun zevkle okumuş. Bu arada belgenin ana fikrini daha ilk satırlardan anlayan tavşan bir oyuktan içeri dalıp gözden kayboluvermiş. Tilki aslanın mağarasına geri dönmüş ve onu bir geyikle konuşurken bulmuş. Geyik, "Aslan olduğuna dair yazılı bir kanıt görmek istiyorum," diyormuş. Aslan, "Aç olmadığımda böyle bir şeyle uğraşmam gerekmez. Aç olduğum zamansa yazılı bir şey görmene hiç gerek kalmaz," demiş. Tilki aslana, "Peki tavşan için bir belge almaya geldiğimde bunu bana niye söylemedin?" diye sormuş. "Sevgili dostum," demiş aslan, "belgeyi isteyenin bir tavşan olduğunu söyleseydin ya bana. Ben onu bazı sersem hayvanlara bu eğlenceyi öğreten ahmak insanoğlunun biri için sanmıştım. İnsan durmadan kendine bir benlik uydurmakla meşguldür ama bu uydurulan, icat edilen benlik asla gerçek benlik olamaz. Uydurulanın bir gün gerçeğe dönüşme olasılığı yoktur. Gerçek benliğin icat edilmesi değil, keşfedilmesi gerekir. İcat edilmiş benlik egoya dönüşür. Gerçek benlik hiçbir şekilde ego değildir. Gerçek benlik aslında benlik olmaktan uzaktır. O mutlak boşluk ve boşluğun sessizliği, boşluğun coşkusudur. Kendine bir benlik uydurmak istiyorsan diğerlerine sorman gerekir. Benliği icat etmenin tek yolu budur. Yani insanların senin hakkındaki düşüncelerini toplamak. Tüm hayatımız boyunca bunu yapıp dururuz. Bu yüzden insanların bize saygı duymamasından bu kadar korkarız ve bu da bizim esaretimize dönüşür. Sevgili dost, kitap özetleri köşemizde bugün yine harikulade bir eser ve kudretli bir yazar var. Eckhart Tolle ve Var Olmanın Gücü. Tolle bu kitapta öz benliğinle, yani gerçek varlığınla bağ kurmanın yollarını ve zihinsel yapılarla dolu ego tuzağından nasıl kurtulacağını anlatıyor. 1997 yılında yayımlanan bu eser kısa sürede dünya çapında milyonlarca insana ulaşmış ve aydınlanma sürecinde önemli bir rehber olmuş. Eckhart Tolle, bilincin sınırlarını keşfeden ve şimdinin gücüne odaklanan mesajıyla kişisel dönüşümü arayan herkes için yol gösterici bir ışık sunuyor diyebilirim. Kitabı senin için 6 bölümde özetleyeceğim ve her zaman olduğu gibi gerektiğinde bilimsel çalışmalara değinip zaman zaman hikayelerle zenginleştiriyor olacağım. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. 1. bölüm: İnsan bilincinin uyanışı ve ego. Yazar, egonun sahte benlik olduğunu ve onun insanları gerçek varoluştan uzaklaştırdığını anlatıyor. Ve bu zaten kitabın ana teması. Ego sürekli daha fazlasını isterken insanı tatminsizlik ve acıya sürükler. Bu tatminsizlik kişinin öz benliğinden kopmasına neden olur. Tolle, uyanışın egonun farkına varmak ve onun üzerimizdeki etkisini gözlemlemekle başladığını vurguluyor. Ego, insanları benlikleriyle özdeşleştirir ve kimliklerini dışsal şeyler üzerinden kurar. Yazar, insanın öz benliğine ulaşmasını engelleyen egoyu, gerçek benliğimizin üstüne yerleşmiş bir maskeye benzetiyor. Sigmund Freud ise bu konuyu id, ego ve süperego yapısıyla açıklıyordu. Burada id, temel dürtülerimizi temsil ederken süperego ahlaki değerlerimizi simgeler ve ego bunlar arasında denge kurmaya çalışır. Freud'a göre ego, sosyal kabul görme isteğiyle kişisel dürtüler arasındaki çatışmanın merkezidir. Tasavvufta da ego, yani nefis, insanı maneviyattan uzaklaştıran bir unsur olarak anlatılır. Nefis, yani egoyu terbiye etmek hem insanı asıl kimliğine ulaştırır hem de huzura kavuşturur. Tekamül dediğimiz şey de budur zaten. Yani aslımıza ulaşmak,
kendimizi olgunlaştırmak. Bu eklemeleri yapmamın sebebi aslında anlatılanlar bize yabancı şeyler değil, yeni şeyler de değil, hepsi insanlık tarihi kadar eski bilgiler. Bir gün bir adam Mevlana'ya gidip sorar. Efendim, neden kendimi bu kadar huzursuz ve tatminsiz hissediyorum? Neden içimde sürekli bir boşluk var? Mevlana adamı bir nehre götürür ve ona şöyle der. Bu nehre bir taş at. Taş nehrin yüzeyinde bir çalkantı oluşturacak ancak kısa sürede su yeniden sakinleşecek. İşte insanın egosu da aynen böyledir. İçindeki boşluk kendi oluşturduğu çalkantıdır. Nefsini gözlemleyip sakinleştirdiğinde huzur kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Üstad Mevlana bu basit örnekle egonun insan zihninde oluşturduğu fırtınaların farkındalıkla nasıl yatışacağını öğretir. İkinci bölüm. Düşüncelerin farkındalığı. Yazar bu bölümde düşüncelerin kişinin kendisi olmadığını anlatıyor. Düşünceler sadece zihinsel yapılar olup gerçek benlik onların ötesindedir. İnsanlar düşüncelerini gözlemledikçe onların üzerindeki güç azalır ve farkındalık artar. Aslında o kadar önemli bir şeyden bahsediyor ki, çünkü düşünce sistemimiz çoğunlukla istek dışı ve otomatik olarak çalışır, zihinsel parazitler gibidir yani. Aklından gelip geçen düşünceler içinde kendini suçlaman gerekmiyor. Tabii bunlara itibar etmediğin, eyleme dönüştürmediğin takdirde. Şöyle düşün, yediklerimi sindiriyorum, damarlarımda kanın dolaşmasını sağlıyorum diyebilir misin? Vitamin ve mineralleri hücrelerime ulaştırıyorum diyebilir misin? Yani tüm organların gibi zihnin de otomatik olarak çalışır zaten. İyi haber şu ki diğer organlarını değil ancak istersen zihninin kontrolünü eline alabilirsin. Zihnindeki o sesler ve otomatik düşünceler ego yani nefisten kaynaklanır. Sürekli geçmişten konuşur ve acıları yahut zevkleri tekrar tekrar ziyaret etmeni ister. Haklı çıkmak, öç almak ister, sürekli birilerini suçlar. Daha önemlisi kendini de bir şeyler için suçlarken bulursun. Yani burada kontrol yahut var olmak dediğimiz şey şimdiye odaklanmaktır. Tasavvuf büyüklerinin dem bu demdir dediği gibi. Zihnine hayır o acı yok artık, geçmişte kaldı, ben şimdi çok daha bilgili ve tecrübeliyim, bu tecrübelerle harika bir hayatı oluşturabilirim diyebilir ve kontrolü eline alabilirsin. Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma zihnin sürekli otopilot modunda nasıl çalıştığını incelemiş. Çalışmada insanlar farkında olmadan günlerinin %47'sini geçmiş ya da geleceği düşünerek geçirdiği tespit ediliyor. Ancak farkındalık pratiğiyle bireylerin bu düşünce döngüsünden çıkabildiği ve zihinlerinin daha fazla şimdide kalabildiği gözlemlenmiş. Bu araştırma insanların farkındalık geliştirdiğinde düşüncelerinin üzerinde kontrol sahibi olabildiklerini açıkça gösteriyor. Kitap bu konuda çok güzel bir rehber ve özetlediğim tüm kitaplar gibi alıp okumanı çok isterim. 3. bölüm. Yeni bir bilinç. Bu bölümde Toll, insanların çoğunun bilinçsiz bir şekilde yaşadığını ve zihinlerinin esiri olduklarını anlatıyor. İnsanlar sürekli geçmişe ya da geleceğe odaklanır, bu da gerçek benlikleriyle bağ kurmalarını engeller. Ancak Toll, kişinin şimdi de var olduğunda zihnin sınırlarını aşarak daha derin bir bilinç durumuna ulaşabileceğini söylüyor. Bu bilinç hem iç huzuru sağlar hem de hayatı daha anlamlı hale getirir. Neticede biraz odaklanırsan geçmişin acı ya da pişmanlıklarının senin üzerinde hiçbir etkisi olmadığını görürsün. Geleceğe ait korku ve endişeler de boştur. Çünkü sen şimdiyi güzel yaşarsan o endişeler asla gerçek olamaz. Diyelim ki oldu, bir çaresini bulursun ama şimdinin güzelliğini bozmaya değmez, değil mi? Bir örümcek ağı düşün. Ağa takılan her böcek örümceğin dikkatini çeker ve örümcek her seferinde ağı kontrol etmeye koşar. Ancak bir noktada örümcek ağı ile olan bağı keser ve sadece var olmayı seçebilir. Aynen böceklerin ağı sarsması gibi her düşünce dikkatimizi dağıtır. Ancak tıpkı bir örümceğin ağıyla arasına mesafe koyması gibi biz de düşüncelerimizi izleyerek, onları fark ederek bu ağdan kurtulabiliriz. Bu varlığımızın gücüne ulaşmak için düşüncelerin ötesine geçmeyi gerektirir. Zihinsel kalıplarımızdan bağımsız olmak bizi gerçek huzura ve varoluşa
ulaştırır. Çok güzel bir sözü var yazarın. Gerçek huzur şimdi ve burada bulabileceğiniz tek şeydir. Geçmiş ve gelecek zihnin kurgusundan başka bir şey değildir. Daha önce Kendime Düşünceler adlı muhteşem kitabını özetlediğim Marcus Aurelius da şöyle diyordu. Geçmişe üzülme, geleceğe kaygılanma, yalnızca şimdi, tam şu an vardır. Yine destekleyici bir araştırmaya dikkatini çekmek istiyorum. Massachusetts Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, düzenli mindfulness yani farkındalık pratiği yapan bireylerin beyin yapısında gözle görülür değişiklikler olduğunu ortaya koymuş. Bu pratikler sayesinde amigdala gibi duygusal tepkileri kontrol eden bölgelerde küçülme gözlemlenirken odaklanma ve bilinç düzeyinde artış sağlanan bölgelerde büyüme kaydediliyor. Bu araştırma şimdi de kalmanın yalnızca zihinsel değil fizyolojik değişimlere de yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Bu arada Jon Kabat-Zinn'in ilk fırsatta özetlemek istediğim Wherever You Go, There You Are Türkiye'de yayımlanmış ismiyle Neredeysen Orada Ol kitabında da aynı konu ustalıkla işlenmiş. Kabat, farkındalık meditasyonlarıyla insanların bilinç düzeylerini nasıl artırabileceklerini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ona göre de gerçek huzur ve varoluş dış dünyada değil, içimizdedir. Tolstoy'un şu anda var olma fikriyle örtüşen anın içinde bilinçli bir şekilde var olmayı öğrenmenin insanı zihinsel özgürlüğe ulaştıracağını söylüyor. Hani dedim ya aslında bilinmeyen şeyler değil diye. Bilirsin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam birçok hadiste tefekkürü teşvik ediyor. Tefekkür sayesinde dertlerinin yahut endişelerinin ne kadar yersiz olduğunu anlarsın. Zihnindeki dünyanın gerçek dünya olmadığını ve bu algını değiştirip muhteşem bir hayatı inşa edebileceğinin farkına varırsın. 4. bölüm Egonun korkuları ve istekleri. Yazar bu bölümde de çok önemli bir konuya dikkat çekiyor. Ego sürekli bir tehdit altında hisseder ve varlığını koruma arayışına girer. Bu kendini koruma içgüdüsü insanları çatışmalara sürükler. Ego varlığını savunmak ve kendini kanıtlamak için sürekli o olarak başka insanlar ya da koşullarla bir mücadele halindedir. Bu çatışmalar gündelik kavgalar ve iletişim sorunlarından tut, savaşlar gibi daha büyük toplumsal sorunlara kadar uzanır. Ego merkezli bir bakış açısı bireyin yalnızca kendini düşünmesine, empatiyi kaybetmesine ve çevresiyle uyumlu bir ilişki kuramamasına neden olur. Ben de yıllardır bilinçaltı üzerine verdiğim eğitim ve seminerlerde bu konuya dikkat çekerim. Bilinçaltı sürekli bir koruma içgüdüsüyle hareket eder. Bunu anlarsanız aslında birçok şeyi çözersiniz derim. Çünkü korunma yerine sevgiye, şükre ve muhabbete odaklandığında hayat çok daha güzel olur. Eğer bu konular ilgini çekiyorsa video açıklamasına bıraktığım linke tıklayarak ücretsiz bilinçaltı dönüşüm seminerime katılabilirsin. Bu koruma içgüdüsü nelere sebep oluyor bir bakalım mı? İlişkilerde ego sürekli haklı çıkmak ve üstün olmak ister. Egosunu besleyen kişi partnerini anlamak yerine savunmacı bir tavır sergileyip kendi doğrularını dayatır. Sonuçta küçük anlaşmazlıklar bile büyük kavgalara dönüşebilir. Toll, burada egonun kendini savunma dürtüsünün iletişimdeki uyumu nasıl bozduğunu anlatıyor. Sadece ikili ilişkilerde de değil elbette. Genel olarak da iletişim bozukluklarına sebep oluyor. Çünkü ego her zaman üstün ve haklı olma arzusuyla hareket ederken karşısındakinin bakış açısını göremez. Bu insanların birbirlerini dinlemek yerine sürekli savunmaya geçmeleriyle sonuçlanır. Kişi yalnızca kendi haklılığını düşündüğünde sağlıklı bir iletişim kurması imkansız hale gelir. Yani egonun körlüğü insanların empati ve anlayıştan uzaklaşmasına yol açar. Dahası tarihte birçok savaş ego merkezli düşüncelerin ürünü olarak ortaya çıktı. Aşırı milliyetçilik, mezhep çatışmaları ve üstünlük mücadelesi egonun geniş çaplı bir tezahürü değil mi? Egonun kendini koruma içgüdüsü diğer kültür ya da toplumları tehdit olarak algılar ve bu algı tüm bir toplumu çatışmaya sürükleyebilir. Bunu tarihte sayısız kez gördük ve ne yazık ki şu anda da görmeye devam ediyoruz.
Çok sevdiğim bir hikaye var. İnsanların dışsal şeylere, yani egonun taleplerine nasıl takıldığını ve asıl önemli olanın içsel farkındalık olduğunu anlattığı için seninle de paylaşmak istiyorum. Hani bir grup eski öğrenci yıllar sonra öğretmenlerini ziyarete gitmişti. Hem de her biri hayatta başarılı olmuş, iyi kariyerler yapmıştı. Ancak sohbet derinleştikçe hepsi hayatlarındaki stres ve tatminsizlikten yakınmaya başlamıştı da öğretmenleri onlara bir ders vermek için kahve ikram etmişti. Farklı tarzlarda fincanlar gelmişti önlerine. Bazıları sade, bazıları gösterişli ve pahalıydı. Her öğrenci kendi fincanını seçmiş, ancak birçoğu fincanların şekline ve kalitesine odaklanmıştı. Sonra öğretmen onlara şu muhteşem dersi vermişti. Fincanlar dış görünüşünüzü, sosyal statünüzü ve hayatınızdaki diğer dışsal şeyleri temsil eder. Kahve ise yaşamın ta kendisidir. Fincanın şekli ya da kalitesi içindeki kahvenin tadını değiştirmez. Hayatın tadına varmak istiyorsanız fincanlara değil kahveye odaklanın. 5. bölüm. Duygusal kimlik ve ego temelli acı. Ego acıdan beslenir ve bu acıyı kimliğinin bir parçası haline getirir. Peki bunu neden yapar? Çünkü haklı çıkmak için bu iddiada bulunması gerekir de ondan. Ancak farkındalıkla bu acının gerçek olmadığını ve egonun bir oyunu olduğunu anlayabilirsin. Farkındalıktan kasıt bence kendini geliştirmek ve büyümektir. Çünkü bir tırtıl yerine kelebek olmayı tercih edersen acıdan beslenmek yerine yücelerde süzülür ve geçmiş acıları gündemine bile almazsın. Hani bir öğrenci ustasına gidip sürekli duygusal acı yaşadığını söylemişti. Ustası ona tuz dolu bir torba uzatıp bunu bir bardak suya dök demişti. Öğrenci tuzu döküp suyu içince çok zorlanmıştı hani. Ustası daha sonra onu bir göl kenarına götürüp aynı miktarda tuzu göle dökmesini söylemişti. Ardından da gölden su içmesini istemişti. Öğrenci bu sefer tuzun tadını almayınca ustası da eğer gelişmeye devam eder ve aynı kişi olmakta ısrarı bırakırsan acıdan kurtulursun. Bir bardak su yerine göl olmaya odaklan diye çok büyük bir ders vermişti. 6. ve son bölüm. Var olmanın gerçek hali teslimiyet ve huzur. Tol, gerçek huzurun ancak teslimiyetle mümkün olduğunu anlatıyor. Direnmemek, yaşamın akışına uyum sağlamak insanı egodan ve acıdan kurtarır. Hani Buda'nın çok güzel bir sözü var ya, acı çekiyor olmanın tek sebebi olana direnmendir. Direnmeyi bırakınca acı diye bir şey kalmaz. Acı sadece inatlaştığımızda bizimle kalır. Başka biri olmaya, dönüşmeye odaklandığımızda artık acı bizi terk eder. Buradaki teslimiyet ve huzurdan kasıt olana direnmek yerine kabullenmek. Yani sen bir rota üzerinde giderken rüzgar senin yönünü değiştiriyorsa direnmeyi bırak. Belki de senin için çok daha güzel bir kapı açılacaktır. Büyükler olanda hayır vardır diye boşuna dememiş. Bir kapı kapandığında inat etme. Sörfçüleri düşün mesela. Onlar uyumlanmayı gayet iyi bilir. İyi bir sörfçü dalgalarla inatlaşmak yerine onlarla uyumlanmayı seçer. Bu sayede hem başarılı olur hem de o anların zevkini, mutluluğunu yaşar. Kitap tüm bunları çok geniş bir şekilde anlatıyor. Umarım senin için de katkısı bol olur. Bana kalırsa var olmanın gücü belki de şu muhteşem diyalogta saklı. Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçek eğdir, derviş baba. Sen Yunus değil misin? Yani egonu beslemek yerine ruhunu besle ki ne için yaratıldıysan onun için var olasın. Var olmak demişken, var olmamaları için zalimlerin her şeyi yaptığı Filistin'i ve Doğu Türkistan'ı unutma. Nasıl yaşanacağı ve ölüneceği üzerine adeta ders veren yiğitleri unutma. Boykotun soylu bir duruş olduğunu, dilediğin zaman onlar için dua edebileceğini de unutma. 2 yıl önce yaşadığımız depremden sonra Filistinli çocukların harçlıklarını yardım olarak bize gönderdiğini de unutma. O çocuklar için bütçen nispetinde yardımlar yapabileceğini de unutma. TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı ve şehitlerimizi de unutma. Çünkü bizler var olalım diye her şeyini feda edenlerin yurdudur burası. Yani şüheda yurdudur. Haftaya yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.